Bir kitabın sararmış bir sayfasının kenarına kurşun kalemle düşülen tek bir kelime, koca bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devletin temelini atmaya yeter mi? Çoğumuz için kitap okumak, kelimelerin dünyasına yapılan sessiz, kişisel bir yolculuktur. Sığındığımız bir liman, gerçeklikten kısa bir kaçış anıdır. Ancak bazen, o sayfaların arasında yapılan derin bir zihin fırtınası, milyonların kaderini baştan yazacak, coğrafyaların çehresini değiştirecek bir kasırgaya dönüşebilir. Bugün, sıradan gibi görünen bir okuma eyleminin nasıl devasa bir devrime dönüştüğüne, tarihin tozlu sayfaları arasından süzülüp gelen bir aydınlanma kıvılcımına yakından bakacağız. 20. yüzyılın başlarındayız. Dünyanın haritası masalarda yeniden çiziliyor, asırlık imparatorluklar temellerinden çatırdıyor ve cephelerde sadece silahlar, gülleler değil, aynı zamanda büyük fikirler de kıyasıya çarpışıyor. O dönemin karanlık, dumanlı ve belirsiz günlerinde, cepheden cepheye koşan genç bir Osmanlı subayının çadırında, top ve tüfek seslerine inatla eşlik eden bambaşka bir ses vardır. Bir sayfa hışırtısı. Mustafa Kemal, sadece taktik dehasıyla öne çıkan bir asker değil, aynı zamanda iflah olmaz, tutkulu bir okurdur. Bugün yolunuz Ankara'ya düşer de Anıtkabir'deki o muazzam özel kütüphaneyi ziyaret ederseniz, camlı dolapların ardında raflara dizilmiş 4000'den fazla kitap görürsünüz. O kitaplar, sadece bir dekor, bir koleksiyon tutkusunun eseri olarak orada durmazlar. Birçoğunun sayfaları yorgundur, yıpranmıştır. Altları kırmızı, mavi kurşun kalemlerle dikkatlice çizilmiş, boşluklarına işaretler konmuş ve sayfa kenarlarına el yazısıyla kısa, çarpıcı notlar alınmıştır. O bir kitabı sadece okuyup geçmez, yazarla masaya oturur, onunla adeta sessiz bir tartışmaya girer. Fikirleri zihninin süzgecinden geçirir, tartar, eleştirir, onaylar veya reddeder. İşte bu devasa entelektüel hazinenin içinde, özellikle dünyayı sarsan Fransız devriminin fikri temellerini atan düşünürlerin eserleri çok ayrı, çok özel bir yer tutar. Montesquieu, Voltaire ve elbette, aydınlanma çağının en aykırı, en cesur seslerinden biri olan Jean-Jacques Rousseau. Rousseau o meşhur eseri Toplum Sözleşmesi, insanlık tarihi için tartışılmaz bir dönüm noktasıdır. O güne kadar sarsılamaz sanılan birey ve devlet arasındaki ilişkiyi, mutlakiyetçi kralların ilahi otoritesini yerle bir edecek şekilde yeniden tanımlar. Anlatılır ki Mustafa Kemal Savaş'ın en çetin yıllarında, vatanın geleceğinin pamuk ipliğine bağlı olduğu anlarda bu eseri eline aldığında, sadece soyut bir siyaset felsefesi okumuyordu. O gözlerinin önünde çökmekte olan, çürümüş bir sistemin yerine neyin konulabileceğini, yeni bir yapının hangi temeller üzerinde yükselebileceğini arıyordu. Zihni sürekli bu sorularla meşguldü. Rivayetlere göre, Atatürk'ün kütüphanesindeki bu özel Fransızca baskının sayfalarını dikkatle çevirdiğinizde, kitabın felsefi ağırlığını yansıtan kritik bir bölümün yanına düşülmüş, adeta tarihe atılmış bir çentik gibi duran bir nota rastlarsınız. Bu kenar notları bazen uzun bir itiraz cümlesi, bazen bir ünlem işareti, bazen de sadece altı kalınca çizilmiş kilit bir kavramdır. Ancak tarihsel aktarımlar ve onu yakından tanıyanların döneme ait tanıklıkları, o sayfa kenarlarında yankılanan, zihninde en çok yer eden ve altı en güçlü şekilde çizilen kavramın egemenlik olduğunu fısıldar bize. İster o sayfanın kenarına bizzat yazılmış, yıllara meydan okuyan tek bir kelime olsun, isterse zihnine silinmez harflerle kazınmış sarsılmaz bir inanç, bu kavramın onun düşünce dünyasında yarattığı o büyük deprem tartışılmaz bir gerçektir. Peki ama neden egemenlik? Bu kelime neden bu kadar hayatiydi? Birinci Dünya Savaşı yıllarını, Trablusgarp'ın kızgın kumlarını, Çanakkale'nin barut kokan siperlerini düşünün. O dönemde koca bir imparatorluğun, milyonlarca insanın kaderi bir avuç azınlığın, daha doğrusu tek bir sarayın ve onun etrafında kümelenmiş dar bir zümrenin elindeydi. Yüzyıllar boyunca halk, tebaa olarak görülmüş, kendi kararlarını alma ehliyetinden yoksun sayılmış, devletin yegane sahibi ise soy bağından gelen bir padişah kabul edilmişti. Böyle köklü, katı ve sorgulanamaz bir düzende, halkın iradesinden bahsetmek, milletin kendi kendini yönetebileceği fikrini ortaya atmak, sadece tehlikeli bir başkaldırı değil, aynı zamanda ayakları yere basmayan, ütopik bir hayal gibi geliyordu birçoklarına. Kendi aydınları bile çıkış yolunu başka yerlerde arıyordu.
Ancak o çadırda, bir gaz lambasının titrek ışığında kitap okuyan subayın zihninde şekillenen vizyon bambaşkaydı. O askeri zekasıyla haritalar üzerinde orduları hareket ettirirken, bir yandan da Russo yüzyılları aşan satırları arasında insanlığın en büyük sorusunun cevabını arıyordu. Meşruiyetin kaynağı nedir? Bir devleti gerçekten ayakta tutan, onu var eden güç, yeryüzünde kime ait olmalıdır? Russo o vurucu satırlarında bu sorunun cevabı gün gibi ortadaydı. Güç, onu var eden toplumun bizzat kendisinden, halktan gelirdi. Sözleşme, yönetenle yönetilen arasında yapılmalıydı. İşte bu sarsıcı fikir, o sararmış sayfaların arasından süzülüp, genç bir komutanın zihninde adım adım bir devrim manifestosuna dönüşüyordu. Kaynaklarda sıklıkla aktarılır, Atatürk, inandığı, etkilendiği fikirleri sadece kendi içinde yaşamaz, onları çevresindeki güvendiği isimlerle tartışmayı, dostlarına sorular sorarak onların da zihinlerini açmayı çok severdi. Toplum Sözleşmesi'nin sayfalarında dolaşırken, Russo o meşhur, halkın genel iradesi, kavramı üzerinde uzun uzun, defalarca durduğu anlatılır. Bir milletin, kendi kaderini kendi elleriyle tayin etme hakkı. Bu, o güne kadar bu topraklarda yüksek sesle dile getirilmemiş, cüretkar, hatta kimilerine göre çılgınca bir düşünceydi. O günlerde imparatorluğu kurtarmak için çırpınan birçok vatansever, Batı'nın sadece teknolojisini almayı, ordusunu yeni silahlarla donatıp eğitmeyi yeterli bir kurtuluş reçetesi olarak görüyordu. Zihniyetin değişmesi gerektiğine, devlet yapısının kökten, felsefi bir dönüşüm geçirmesi gerektiğine inananların sayısı koskoca ülkede bir elin parmaklarını bile geçmiyordu. Ancak sayfa kenarlarına o küçük ama ağır notları düşen, o yalnız okur için gerçeğin rengi başkaydı. O çok iyi biliyordu ki, asıl büyük savaş, asıl zorlu mücadele, düşman askerini topraktan attıktan sonra başlayacaktı. Zihinlerdeki, köhnemiş düşüncelerdeki asırlık savaştı bu. Ve sonra, tarihin o büyük kırılma anı gelip çattı. Yıl 1920. Anadolu dört bir yandan işgal altında. Başkent İstanbul düşman çizmeleriyle kirlenmiş, yüzyıllık padişahın otoritesi felç olmuş, millet yıllar süren savaşlardan bitap düşmüş, yorgun ve görünürde çaresiz. İşte tam o umutsuzluğun en koyu olduğu günlerde, Ankara'da, Bozkır'ın ortasındaki küçük, gösterişsiz, çatısı bile zar zor kapatılmış bir taş binada Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu bina, sadece askeri bir direnişin, bir kurtuluş savaşının harekat merkezi değildi. Burası aynı zamanda, yıllar önce cephelerdeki çadırlarda, o kitap sayfalarının kenarında usulca filizlenen felsefi bir devrimin somutlaşmış hali, taştan ve ahşaptan bir anıtıydı. Meclis kürsüsünün arkasına asılan ve bugün hepimizin ezbere bildiği o tarihi sözü hatırlayın. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu kelimeler sadece kalabalıkları coşturmak için seçilmiş süslü bir siyasi slogan değildi. Bu, yüzyıllarca sürmüş bir imparatorluk geleneğine, monarşiye karşı çekilmiş keskin, felsefi bir kılıçtı. Bu kısacık cümle ve ancak Avus Russo Paris'in aydınlık salonlarında hayal edip yazdığı, ancak yıllar sonra Anadolu'nun o zorlu bozkırında gerçek anlamını bulup ete kemiğe bürünen o büyük fikrin ta kendisiydi. Bir kitabın kenarına düşülen, yıllarca bir dehanın zihninde büyütülen o soyut felsefi kavram, şimdi bir ulusun uyanışının ve kurtuluşunun tek geçerli reçetesi olmuştu. O anı, o dönüşümü hayal etmek bile insanın nefesini kesmeye yetiyor. Bir yanda yüzyıllardır kanıksanmış, biat etmeye dayalı bir alışkanlık, diğer yanda ise sadece akla, bilime ve halkın kendi gücüne inanan yepyeni, aydınlık bir ufuk. Meclisin açıldığı o ilk günlerde, hatta Kurtuluş Savaşı'nın en sıcak anlarında bile birçok kişi hala padişaha sadakat yeminleri ediyor, kurtuluşu sadece eski düzeni tamir etmekte arıyordu. Ancak o, devletin rotasını çoktan çizmişti. Çünkü o rotayı çizerken rehberi sadece coğrafi haritalar veya askeri stratejiler değil, insanlığın yüzyıllar süren fikir birikimi, yani kitaplardı. Özgürlüğü ve halk iradesini temel alan metinleri satır satır okumuş, onları içselleştirmiş bir liderin, saltanatı sonsuza dek sürdürmesi zaten beklenemezdi. Fikirler bulaşıcıdır ve bir kez o uyanık zihne yerleştiğinde, zamanı geldiğinde dünyayı yerinden oynatacak, kökünden değiştirecek bir güce sahip olurlar. Atatürk'ün bir gece yarısı o satırların altını çizerken hissettiği devrimci heyecanı,
yıllar sonra meclis kürsüsünden milletinin gözlerinin içine bakarak seslenirken de görebiliyoruz. O Fransız düşünürleri okumuş ve onların fikirlerini entelektüel bir hobi olarak raflarda bırakmamıştır. Onları almış, zihninin örsünde dövmüş, bu toprakların acı gerçekleriyle harmanlamış ve yepyeni, çağdaş bir devletin sarsılmaz temeline harç yapmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra, atılan her büyük adımda bu felsefi altyapının, o uzun okuma saatlerinin izlerini görmek mümkündür. Yapılan devrimler, çıkarılan yeni yasalar, tebaayı birer onurlu, eşit ve özgür yurttaşa dönüştürme idealinin kusursuz birer parçasıdır. Tarihsel anekdotlarda sıkça vurgulandığı gibi, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları inşa edilirken, arka planda hep o sağlam fikirsel temellerin, Çankaya'da uykusuz geçirilen okuma gecelerinin büyük bir payı vardır. Bireyin özgürlüğü, aklın üstünlüğü ve en önemlisi halkın kendi kendini hiçbir koşula bağlı kalmadan yönetme hakkı. Bunlar dışarıdan körü körüne kopyalanmış, emanet alınmış ithal fikirler değildi. Bunlar, eleştirel bir aklın süzgecinden damıtılmış, ateş çemberlerinden geçerek savaş meydanlarında sınanmış ve bu milletin karakterine en uygun hale getirilmiş evrensel doğrulardı. Bugün yolunuz Anıtkabir'in o sessiz, ağırbaşlı kütüphanesine düşerse ve camların arkasından o yorgun raflara dizilmiş kitaplara bakarsanız, aslında sadece bir kitap koleksiyonunu değil, bir milletin kuruluş kodlarını, genetiğini görürsünüz. Kırmızı ve mavi kurşun kalemlerle kararlılıkla altı çizilmiş satırlar, kenarlara alınmış ufak, aceleci notlar, sayfalar arasına unutulmuş gibi sıkıştırılmış kağıt parçaları. Hepsi, büyük bir liderin sadece kılıçla, tüfekle değil, kalemle, düşünceyle ve evrensel felsefeyle nasıl modern bir ulus inşa ettiğinin en canlı, en sessiz tanıklarıdır. Elbette günümüzde tarihçiler o kenar notlarında birebir hangi kelimelerin yazıldığını, hangi cümlenin ne zaman çizildiğini tartışabilir, araştırmalar yapabilirler. Ancak kesin olan, asla değişmeyecek bir şey var ki, o sararmış sayfaların içine sinmiş olan o devrimci ruh, bugün hala bu toprakların üzerinde yaşamaya devam ediyor. Rousseau sayfalarından taşıp bir askerin vizyonuyla birleşen o aydınlanma ışığı, bugün Cumhuriyet'in temellerini aydınlatmayı sürdürüyor. Çünkü asıl mesele, 100 yıl önce kağıt üzerine kurşun kalemle ne yazıldığı değil, bir milletin zihnine ve kalbine neyin kazındığıdır. Ve o zihne kazınan en yüce gerçek, milletin kendi kaderine bizzat hükmetmesi gerektiği gerçeğidir. İşte böyle. Bazen bir kitap, gerçekten sadece bir kitap değildir. Bazen bir okur, sıradan bir insan değildir. Ve bazen bir kitabın sayfa kenarına düşülen minicik, belirsiz bir not, koca bir imparatorluğu tarihin tozlu raflarına gömüp, yepyeni, bağımsız ve aydınlık bir cumhuriyeti doğurabilir. Düşüncelerin o sessiz ama devasa gücünü hiçbir zaman hafife almayın. Silahlar ve ordular savaşları kazanabilir, evet, tarihi savaş meydanlarında yazabilirsiniz. Ancak o devletleri ayakta tutan, o toplumları çağdaş uygarlığın ötesine, geleceğe taşıyan şey, o silahların ardındaki sarsılmaz, güçlü fikirlerdir. Fikirler ölmez, fikirler eskitilemez. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tarihin akışına dönüp baktığınızda, sizce dünyayı değiştiren, sınırları çizen asıl şey masalardaki güçlü fikirler midir, yoksa sahada çarpışan güçlü ordular mı? Hangisi daha kalıcı bir etki bırakır? Düşüncelerinizi, kendi yorumlarınızı aşağıda bizimle mutlaka paylaşın. Eğer bugün bu sessiz kütüphanenin rafları arasında dolaşmaktan, tarihin o görünmez satır aralarını okumaktan ve bu fikir yolculuğuna eşlik etmekten keyif aldıysanız, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sayfa kenarındaki notlar serimizin bir sonraki bölümünde, yine o tozlu rafların arasından süzülüp gelen, bu kez devletin değil, toplumun kaderini değiştiren bambaşka bir altı çizili cümlenin izini hep birlikte süreceğiz. Yeni bir hikayede, tarihin başka bir sayfasında yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.